Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kına ağacı ya da Latince adıyla Cinchona officinalis, gökboğazgiller yani Rubiaceae ailesine ait, kendi cinsine ait yaklaşık 30 kadar türü bulunan bir ağaç türüdür. Kına ağacın ana vatanı başta Peru olmak üzere Ant Dağları, Ekvador ve Kolombiya'dır. Kına ilk defa 17. yüzyılda İspanyol Cizvit rahipleri tarafından keşfedilerek Avrupa'ya tanıtılmıştır. Bitkinin adı olan Cinchona 17. yüzyılda Peru'da yaşamış olan Chincon Kontesi'ne ithafen konulmuştur. Bu kontesin hikayesine daha sonra değineceğiz. Bitkinin soyadı olan officinalis ise artık bitki günlüğünü takip eden tüm bitki dostlarının iyi bildiği üzere resmi olarak tıbbi amaçlı kullanılan bitkilere verilen bir isimdir. Bitkinin yaygın isimleri arasında kına, inkina, Peru kabuğu, Cizvit kabuğu ya da kızıl Cinchona yer alır. Kına ağacı tropikal dağ ormanlarında bol yağış alan, serin ve subtropik iklimlerde 800 ile 2500 metre arasındaki yüksekliklerde yetişir. Kına yaklaşık 10 ile 15 metreye kadar uzayabilen odunu sert, orta boylu ağaç veya çalı formundadır. Ağaç 20 ile 50 yıl arasında değişen bir yaşam süresine sahiptir. Oval, parlak koyu yeşil ve kısa saplı yaprakları karşılıklı dizilimlidir. Kına boru şeklinde pembe, beyaz ya da kırmızı renkli ve tatlı hoş bir kokuya sahip olan çiçeklerini Mayıs ile Ağustos ayları arasında sergiler. Eylül'den Kasım'a kadar olgunlaştırdığı tohumlarını ise doğada rüzgarlar aracılığıyla yayar. Ağaç çiçeklerini onların kokusuna ilgi duyan arılar, kelebekler ve sinekler sayesinde tozlaştırır. Tohumları kuşlar tarafından tüketilmez. İçerdiği yüksek miktardaki kinin maddesi nedeniyle bitkinin başta kabuk ve yaprakları olmak üzere tüm organları oldukça acı ve hafif ölçüde zehirlidir. Bu da otçul hayvanlar tarafından yenmesini engeller. Aşırı dozda tüketilmesi halinde kulak çınlaması, baş dönmesi, mide bulantısı ve görme bozukluğuna neden olabilir. Ağacın kabuğundan elde edilen kinin bazı tonik içeceklerin ve ilaçların üretiminde kullanılır. Gin tonik adı verilen kokteylin yapımında kullanılan tonik suyunun acımsı tadı da içerdiği kininden gelir. Fakat kinin çoğu zaman aromatik bir gıda olarak değil, farmakolojik amaçlı kullanılır. Kinin özellikle sıtma hastalığının tedavisinde kullanılır ve ateş düşürücü, ağrı kesici, sindirimi teşvik edici özellikler gösterir. Hatta Covid pandemisi döneminde kınadan üretilen kinin ve benzeri alkaloidleri olası antiviral etkileri üzerine bazı araştırmalar da yapılmıştır. Kına tatlı ve hoş kokulu çiçeklerin nedeniyle nadiren de olsa süs bitkisi olarak yetiştirilebilir. Fakat genellikle ona botanik bahçelerindeki tıbbi bitki koleksiyonlarında rastlayabilirsiniz. Genellikle tohumları aracılığıyla çoğaltılır. Çelik ve aşıyla çoğaltma, ticari üretime konu olan Regeriana, Calisaya ya da Pubescens türleri için tercih edilebilir. Kına Peru, Ekvador, Hindistan, Endonezya, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ticari olarak üretilir. Dünyadaki yıllık üretimi 2000 metrik ton civarındadır. Yanışı iyi, asitli ve humuslu toprakları seven kına, yarı gölge ya da güneşli konumlarda düzenli sulanarak yetiştirilebilir. Don görülen bölgelerde hayatta kalamaz. Kına geleneksel olarak şifa, bağışıklık, güç, bilgelik ve dayanıklılığı temsil eder. Ana vatan olan Orta Amerika kültürlerinde yaşam kabuğu olarak adlandırılan kına, sıtmayı iyileştirebildiği için Cizvit rahipleri tarafından da Tanrı'nın lütfu olarak isimlendirilir. Ağacın kabuğu hastalıklara karşı koruyucu tılsım olarak taşınır ve şifalandırma büyülerinde sembolik olarak kullanılır. Rüyada bir kına ağacı görmek, zorluk ve acılarla dolu bir dönemin sona ereceğini, arkasından gelecek olan sağlık ve huzurlu bir döneme işaret edermiş. Umarım bu videoyu izleyen tüm bitki dostlarım bu gece rüyalarında bir kına ağacı görürler. Keza biliyorum ki hepimiz uzun yıllardır umutla artık sağlık ve huzur dolu bir geleceği bekliyoruz. Kına astrolojide disiplin, sabır ve dayanıklılığın burcu olan Oğlak ile ilişkilendirilir. Satürn ilişkilendirilen bitki, hayattaki acıların bize öğrettiklerini sembolize eder. Gelelim Chincon Kontesi'nin hikayesine. Efsane mi yoksa gerçek bir tarihi olay mı olduğu tam olarak bilinmeyen bu olaya göre 1620'lerde İspanya'nın Peru valisi olan Luis Jeronimo de Cabrera y Bobadilla, eşi Ana de Osorio yani Chincon Kontesi ile günümüzde Peru'nun başkenti olan Lima'ya gider. Fakat Kontes burada beklenmedik bir biçimde şiddetli bir sıtma ya da malarya nöbeti geçirir. Sıtma o dönemde ölümcül hastalıklar arasında yer aldığından Kontes'in durumu valiyi oldukça endişelendirir. Köydeki Quechua halkı o dönemde kına ağacının kabuğunu ateş düşürücü ve titremeleri giderici ilaç olarak kullanmaktadır. Onların şifalı bilgi birikiminden faydalanan Cizvit rahipleri ya da yerli şifacılar ölüm döşeğindeki Kontes'e ağacın acı kabuklarından hazırlanan bir ilaç verirler ve Kontes mucizevi şekilde iyileşir.
Kontes'in kına ağacı sayesinde yeniden hayata dönmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırır ve ağaç böylece Cinchona adıyla anılmaya başlar. Hatta taksonominin kurucusu Carl Linnaeus da bu bitkiyi 17. yüzyılda bu isimle kayıt altına alır. Fakat bu hikayenin gerçekliği ya da bazı detayları tarihsel kaynaklarda tartışmalıdır. Bazı tarihçiler Kontes'in adının Ana değil de Francisca Henrique olduğunu, hatta Peru'ya bile gitmediğini söylerler. Fakat tabii ki önemli olan ağacın Kontes'in adıyla ünlenmesi ve tanıtılmasıdır. Ant Dağları'nın yerli halklarına göre kına kabuğu, dağ ruhlarının insanlara verdiği bir şifa hediyesidir. Ve sıra geldi kına ağacının yöresel efsanesini anlatmaya. Yerlilerin anlattığı eski hikayelere göre çok eski zamanlarda Ant Dağları'nda yaşayan bir kabilede Kia adında güzel ve başına buyruk bir genç kız yaşarmış. Kia kabilesinin geleneklerine karşı gelir, dağ ruhlarına adaklar sunmayı reddedermiş. Tanrılar zaten dağlarda yaşar, niye onları besleyelim ki dermiş. Bir parantez açarak Türklerin İslamiyet'e geçiş öncesinde Tanrıların yüksek dağlarda yaşadığına inandıklarını hatırlatmak isterim. Hatta bu nedenle eski Türkler yüksek dağlara çıkmaz, ulu ağaçlara asla tırmanmazmış. Hikayeye dönecek olursak, Kia'nın bu saygısızlığını Tanrılar, özellikle de Apu İmani adlı bir dağ ruhu büyük bir küfür saymış ve kızın köyünü sıtma salgınıyla lanetlemiş. Böylece 7'den 70'e köy halkı titremeye, ateşler içinde yanmaya başlamış. Ne yaptılarsa da fayda etmemiş ve köylüler çaresizce teker teker ölmeye başlamışlar. Genç kız köydekilerin kendisi yüzünden öldüğünü anlayınca büyük bir pişmanlıkla hemen dağın zirvesine çıkmış. Tanrılara pişmanlıkla yakarmış. Lütfen benim canımı alın ama halkımı bağışlayın. Aynı gece Kia ortadan kaybolmuş. Ertesi sabah onun cansız bedeni dağın eteğinde bir kayanın yanında bulunmuş ve kızı oracıkta gömmüştü. Kia'nın gömüldüğü yerden kısa süre sonra tuhaf bir ağaç filizlenmiş. Bu ağacın kabuğu çok acıymış ama kaynatılan suyunu içenler sıtma ateşinden kurtulmuşlar. Ağaç böylece laneti ortadan kaldırmış ve köye şifayı getirmiş. Çünkü Tanrılar kızın fedakarlığını görüp halkını bağışlamışlar ve kına ağacı Tanrıların gazabını yumuşatan bir ağaç olarak tanınmış. Bu mucizeyle iyileşen halk kına ağacına Kia'nın ağacı ya da yaşam kabuğu ağacı yani Cascarilla de la Vida adını vermişler.